Evet arkadaşlar, Üsküp'ten çıktık. Ohrid'e doğru ilerliyoruz. Yolda böyle yemyeşil doğa içerisinde mola verelim diye durakladık. Ve soğuk bir şeyler aldık kendimize. Ödememizi kart ile yaptık. Ve kartın silibine dikkat edin. Üst tarafı Makedonca ve kullanılan post cihazı Halk Bankası. Yani Halk Bankası Makedonya'da söz sahibi. Çok geniş bir kullanım ağı var. Evet, Gezi Kayaları'ndan herkese selamlar. Bugünkü Gezi Kayamız Makedonya'nın Ohrid şehrinden devam edecek. Beraber gezmeye başlıyoruz. Evet, Üsküp'ten Ohrid'e geldik. Ohrid'de böyle bir göl kenarı bulduk. Şimdi coğrafya bilgisi olan arkadaşlarım kusura bakmasın. Bilmeyen işler için hatırlatmış olalım. Makedonya denize sahili olmayan bir ülke. Onun için bu şekilde bir göl bunlar için deniz sefası gibi. Burada da böyle bir göl var. Su kaynağı gibi, sanki bu gölden bu şekilde de su aktarılıyor. Biz de buraya geldik. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedik. Evet, hemen şöyle gösteriyorum. Yani göl kenarı çok harika. Eğlence merkezleri, vakit geçirme alanları, pazar dediğimiz türden alışveriş imkanları. Yani Türkiye'nin Beleği gibi, Göceği gibi düşünebilirsiniz. Evet, kanalın çevresine bu şekilde yeşillikler, çimler, ağaçlar artı kamelya türü insanların hoş vakit geçirebilmesi için güzel bir alan yapmışlar. İsteyen burada kanalda suya girebiliyor, gördüğünüz gibi. İsteyen de göl kenarındaki plajlar vasıtasıyla, aracılığıyla gölün içerisinde de suya giriş yapabiliyorlar. Yani bence denize kenarı olmayan bir ülke için bu küçük göl, yani çok büyük bir göl de değil aslında, küçük bir göl, Ohrid şehrinin yakınında hemen, bence iyi değerlendirmişler. Evet, trafik yoğunluğu zaten burada had safhada. Evet arkadaşlar, Ohrid şehir meydanına geldik. Hemen şurada sağımızda bir Türk camisi, karşımızda bir kilise, hemen dönüyorum. Sol tarafımızda ikinci bir cami. Yani burası kozmopolit bir şehir. Hemen şöyle sağımıza bakıyorum, orada bir ev, dikkatinizi çekiyorum. Hemen şu kilisenin yan tarafındaki evlere de dikkat edin. O tarafa doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, burada biraz önce de gösterdim. Bu şekilde Osmanlı'dan kalma eski evler var. Bu eski evlerin yıkılması tamamen yasak. Bunlar koruma altında. Eski Ohrid diye geçiyor. Yani nasıl söyleyeyim, Türkiye'deki neydi o, Beypazarı'nda var, Şirince'de var. Yani bu şekilde evler sadece restore edilebiliyor. Bundan dolayı Ohrid Türkiye'nin Safranbolu ilçesiyle kardeş şehir olarak ilan edilmiş. Safranbolu'nun kardeş şehri. Ayrıca da bir de Bursa'yla da işbirliği
protokolü imzalamış. Bursa'yla da işbirliği yapılıyor. Yani Ohri'nin durumu bu. Biraz önce camilere, kiliseleri gösterdim. Size 2 tane, yani durduğum yerden 2 tane cami, 1 tane kiliseyi çok rahatlıkla görebildiğimi gösterdim. Burası Ohri, Makedonya'nın en büyük 8. şehri ve turizm beldesi. Biraz önce de söyledim, Ohri Gölü'nün kenarında. Burası bir turizm şehri. Çünkü Makedonya'nın denize açılan hiçbir kıyısı yok. Denizle bağlantısı yok. Ancak burada Ohri Gölü var. Ohri Gölü'nün çevresi de turizm cenneti olarak kullanılıyor. Onun için Makedonya'nın bir yerde turizm beldesi. Yaz aylarında burası gerçekten hareketli. Burada da nüfus arkadaşlar yaklaşık 60-70 bin yerleşik nüfus var. Bunun da yine 1/3 Müslüman, Türk, Arnavut, o şekilde. Yani neredeyse 3 kişiden birisi Türk. Türk işletmesi de çok. Her tarafta Türkler var. Türkçe tabelalar var. Bunlar da gizlememişler. Özellikle haykırıyorlar. Yani biz Türk'üz. Arnavut Türk'üyüz. Türkiye Türk'üyüz. Türkiye'de yani Türklüklerini inkar etmiyorlar. Yani durum bu. Ohri'nin yaz döneminde bu caddesi, bu meydanı nasıl olduğunu, gece hayatının nasıl bir şey olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, nasıl geçtiğini, neler yaşandığında hareketlenince tekrar sizlere göstermeye çalışacağım. Adam tabii. Geçen 2 ay oldu oranın kamyonun altı nereye başkanım burada? Kim şöyle? Bir yer bir yaşlı adam öyle kalıp bir şey. Adamla oturma. Çay mı içeceğiz? Evet, hava karardı. Tam Ohri'nin merkezinde yürüyüşe devam ediyoruz. Buradaki insanlar tamamen buraya akmış vaziyette. Hemen sol tarafımızda zaten camiyi görüyorsunuz. Bu camilerin tamamı Osmanlı'dan kalma. Yaklaşık 400-500 yıllık camiler. Biraz önce Aydınlı kardeşimizle sohbet ettik. Burada işletmesi var. Azat kardeşimizle. Onun ifadesine göre Osmanlı'dan kalma Osmanlı eseri olduğu için bu camilerin imamlarını da Türkiye Diyanet İşleri görevlendiriyormuş. Maaşında yine Diyanet İşleri karşılıyor. Yaklaşık burada Osmanlı'dan kalma 10 tane cami varmış. 3 tane de Türk mahallesi. Yani bunlar yine Türk asıllı, Arnavut asıllı Müslümanlar. Evet, bu caddenin sonu nereye gidiyor tam bilmiyorum. Gece hayatı demek ki gece hava karar zaman Ohri'nin kalbi buralarda atıyor. Tabii bunun bir de sahil boyu olması lazım. Bu cadde sahile çıkıyor. O tarafa doğru bir gidelim.
Snickers. Evet, o şekilde de yılanı aksesuar olarak kullanan kişiler de mevcut. Evet, sahil bölgesine yaklaştıkça insan kalabalığı, insan yoğunluğu da artmaya başladı. Sağlı sollu kafeler, eğlence merkezleri sayısı da artmaya başladı. Evet, tüm şehirlerde, tüm ülkelerin, tüm şehirlerinde olduğu gibi sokak sanatçıları da burada da var. Yeteneklerini burada sergileyip 3-5 kuruş bahşiş toplamaya çalışıyorlar. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim Osmanlı evleri, Safranbolu evleri, Beypazarı evleri dediğimiz evler. Bunlar bu bölge biraz eski Ohri. Tam bunun arka kısımları da bu şekilde evler. Aynen Türkiye'de olduğu gibi, Safranbolu'da olduğu gibi. Bunlar ancak aslında uygun bir şekilde restore edilebiliyor. Bundan dolayı söylediğim gibi Safranbolu'yla kardeş şehir özelliğini kazanmış. Bunlar böyle bir kardeşlik akdi imzalamışlar. Evet, İzmir'in kordon boyu gibi düşünün. Hem göl kenarında hem diğer tarafta işletmeler hizmet vermeye devam ediyor. İsteyen kişiler yemeğini yiyor, isteyen kişiler alkolünü alıyor, isteyen kişiler müzikli eğlence merkezinde eğlenebiliyor. Ve bir de Makedonya'da kumar serbest, biliyorsunuz, bahsetmiştim. Kasino türü olaylar burada serbest. Onun için isteyen kişi yine buralarda, kasinolarda kumar oynayabiliyor. Evet, bu taraf çok hareketli değil. Diğer tarafa gidelim. Yine buradan da şu şekilde bakacak olursak göl burada, liman, küçük bir iskele, gemiler burada, göl turu, buradan yolcularını alıp gölde bir gezinti yapıyor. Tam karşıda gördüğümüz ışık yansıyor mu bilmiyorum ama ne kadar yansıyor. Karşıda ışıklar görünüyor. Orası da
Karadağ ülkesinin sınırları, o ülkenin de bu göle sınırı var. Arkadaşlar Ohrid Gölü ismi Makedonya'da almış. Her ne kadar Karadağ'da sınır olsa da gölün ismi Ohrid Gölü. Gölün hemen şu karşıdaki dağlarından büyük bir su kaynağı varmış. Ve sürekli buranın suyu değişiyor. Bundan dolayı Avrupa'nın en temiz suyuna sahip 3. gölüymüş burası da. Evet, bu şekilde sahilden görünümde bu şekilde. Yine karşıda, evet, şurada görüyorsunuz bir milenyum, artık bu buradaki ismi nedir bilmiyorum da bir haç işareti var. Ohrid'in nüfusu 60-70 bin civarında bir yerleşik nüfus. Ancak dediğim gibi burası tatil beldesi olduğu için tatil sezonlarında burasının nüfusu 3'e 4'e belki 5'e katlıyor. O derece nüfus artışı var. Hatta bugün konuştuğumuz bazı arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre internet erişiminde, internet kullanımında dahi sıkıntı çektiklerini söylediler. Çünkü altyapı 60-70 bin kişiye göre yapılmış. Bir anda düşünün, burada 300-400 bin kişinin olduğunu veya 500 bin kişinin olduğunu düşünün. Yani altyapı dahi internete cevap veremiyormuş. O derecede bir yoğunluk var. Evet, mekanlar bu şekilde. Türkiye'den gelip burada iş yapan, şirket kuran, işletme sahibi olan birçok Türk arkadaş da varmış. Bizim görüştüğümüz arkadaşımız Azat Aydın Nazilli. Burada tam meydana karşı çay ocağı açmış ve burada faaliyetlerine devam ediyor, hizmet vermeye devam ediyor. Evet, buralar alkollü mekanlar. Üsküp'te gördüğümüz gibi arkadaşlar, burada da yeme içme ile ilgili işletmelerin çoğunluğu Türklerin elinde. Yani çok büyük bir şehirde değil. Çok büyük bir şehirde değil. Yani tüm yerleşim, sosyal imkanlar, her şey işte 60-70 bin kişi için hazırlanmış küçük bir şehir. Ama bu dönemde
Aşırı bir yoğunluk var. Şöyle yukarıdan size caddeyi gösteriyorum. Sanki İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi insan yoğunluğu var. Yani arkadaşlar Ohri'nin gece hayatı dediğimizde bu şekilde. Parası olan arkadaşlarımız, parası olan vatandaşlar alkollü mekanlarda, müzikli mekanlarda eğlenirken parası olmayanlar da ancak bu caddede ileri geri yürüyüş yapıyor, o kadar. Bunların eğlencesi de bu. Ama neredeyse Ohri'nin bu dönemde Ohri'de olanların birçoğu bu caddede. Evet, müzikli bir eğlence mekanı. Kumarhane. Turizm bölgesinin vazgeçilmezi hediyelik eşyalar. Öfkeli başım Serhat'ta hep akşam oluyor. Vakitsiz kıştan yağmurdan mı yoksa baştan ağladıkça güneşi tutacağız, göreceksin. Ağladıkça bozkırlar geçecek, göreceksin. Ağladıkça güneşi tutacağız, göreceksin. Ağladıkça bozkırlar yeşerecek, göreceksin. Evet arkadaşlar, sizlere Ohri'nin gece yaşantısını, gece hayatını göstermeye çalıştık. Yaz gününün sıcağında herkes gündüz evinde, akşam serinlikle birlikte herkes sokağa çıkıyor. Yani Ohri'den sizlere gösterebileceklerimiz ancak bu kadar. Ohri gezi hikayelerimizden şimdilik elveda diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz
beğenmeyi, bir like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. akşamlar.